已经是享誉国内外Aşkım sana özel gösteri yaptılar ya. Merhabalar, YouTube'un içerisinde olacağım için çok mutluyum. Bu sadece Tayvan'da yetişen bir fıstıkmış. Bu da çok güzel ekstradan bir aroma katıyor. Çok iyi ya. Tak! Vurdun mu acaba? Vuramadım. Hem hayatınızı kazanıyorsunuz hem geziyorsunuz. Bir anlatın bakalım hangi rüzgar sizi bu gezme olayına attı? Mutlaka gezmek isteyenler veya bu tarz işlerle uğraşacak arkadaşlar da vardır sosyal medya için. Şu an 21 ülke gezdik. 21 ülkenin cebimizde 30 euro gibi bir para var. 30 euro ile çıktınız ha? Her ülkenin çadır kurduk. Ya hiç korkmuyor musunuz? Hani birisi gelir çalar mı falan. Şimdi geziyorsunuz, yaşta genç. Hedef ne? Ne olacak? Herkese yeni bir bölümden merhabalar. Bu bölümde yalnız başlattım ama bu bölüm 3 kişi olacağız. Bugün bir kanala misafir olacağız ve bizim hakkımızda merak ettiği sorular soracak. Misafir olacağımız kanal Rıfat abinin kanalı. Namı değer Tayvan Adam olarak geçiyor sosyal medya platformlarında ismi. Belki daha önce duyanınız edeniniz vardır. Kendisi yaklaşık 20 yıldır Tayvan'da yaşıyor. Artık Tayvanlı oldu diyebiliriz. O yüzden de zaten herkes Tayvan Adam diyor Rıfat abiye. Bugün daha öncesinde sağ olsun kendiyle mesajlaşmıştık Instagram üstünden ama bir türlü gerçek hayatta buluşamamıştık. Bugün sağ olsun yanımıza geldi ve biliyorsunuz biz 1,5 yıldır dünya turundayız ve sokak müziği yaparak geziyoruz. Bu süreç hakkında nasıl yaptık, neler yaptık bunlar hakkında sorular soracak ve elimizden geldiğince cevaplayacağız. Vesile de zaten şu an sokak müziği yapıyor. Yanında Rıfat abi varmış. Beni de çağırdılar. Şimdi onların yanına gideceğim. Gitmeden önce şöyle bir şey söyleyeceğim. Şu an bulunduğumuz bölge Ximending bölgesi olarak geçiyor. Burası Tayvan'ın, Taipei'nin tabiri caizse Taksim'i diyebiliriz. Öyle çok canlı bir bölge. Biz daha öncesinde burayı gezmiştik. Şimdi ilk olarak Ximending bölgesinin gezdiğimiz kesitler gelecek. Ardından da Rıfat abiyle bölümümüze kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah bu bölümde hakkımızda merak ettiğiniz tüm sorulara cevap vereceğiz. Normalde buraları çekmeyecektim ama buralar da bayağı ilginç olduğu için çekeyim dedim. Gördüğünüz gibi herkes farklı tarzda kıyafetlerini giymiş, cosplaylerini yapmış. Geziyorlar. Şu anda Vesile de ne yapıyor? Müzik yapıyor. Şöyle Vesile'nin yanından geçiyorlar zaten hepsi de toplu bir şekilde. Şuradan hızlıca aradan geçelim. Orta çağ, üst çağ, alt çağ, her çağdan insan var. Fantazi dünyaları rengarenk. Sözde Vesile'cinde şurada, tam şurada müzik yapıyordu. Vay be, karım da burada var ya, hiç durmadan maşallah çalmaya devam ediyor. Rızık gelmiş bir sürü. Hoş bulduk. Cosplay ayağına gelmiş. Geliyorlar değil mi? Orada durdular şu anda. Gösteri yapıyorlar. Nasıl işler? İşler kesat. Maalesef. Ne yapıyorlar onlar? Ya cosplay yürüyüşü yapacaklar. Böyle bir sürü farklı şeyden tarzda insanlar var. 我们西门徒步街区最大的亮点啊，这是我们的特色，我们商圈最大的特色，已经是享誉国内外啊！在我们三位老师。 Herkes de var ya kendine has böyle bir selamlama tarzı geliştirmiş. Krallar yani. Aşkım sana özel gösteri yaptılar ya. En önden koltukta oturarak izliyorsun. Evet. Yalnız lensleri falan çok iyi ya gözleri.
Yürüyüşe devam ediyorlar. Şimdi bir ne Güzel yapıyoruz? duruyor. İçecek içmeye mi gideceğiz? Hemen mi? Aha. Polis Alperen orada. Gel gördüklerinde. Alperen'in yanına gidelim. Merhaba Telefonu Alperen Bey. alçak- Kameralara merhaba demek ister misiniz? aleykümselam. Merhabalar, ne yaptın kankam? İyi Allah aşkına. Siz de video mu çekiyorsunuz? Aynen. Evet. Merhabalar. YouTube videosunda olacağım için çok mutluyum. Ne yaptınız? İyi, Kendini sen ne tanıtmak yaptın? ister misin kanka? Merhabalar, benim ismim Alperen. 27 yaşındayım. Yaklaşık 4 yıldır TikTok canlı yayınları yapıyorum. 2,5 yıldır da bu canlı yayınlardan kazandığım parayla geziyorum değerli arkadaşlar. Bu arkadaşlarla da Tayvan'da müzik yaparken tanıştık. Beraber bir yol arkadaşlığımız demeyeyim de sohbet arkadaşlığımız oldu. Teşekkür ederiz. İnşallah yolları bahtları açık olur. Sen nasıl buldun kanka Tayvan'ı peki? Sana ufaktan Tayvan'ı soralım hazır seni yakalamışken. Güneydoğu Asya'dan geldiğim için öncelikle biraz pahalı buldum. Daha güvenli duruyor. Fazla yağmur var, özellikle son 4-5 gündür durmayan bir yağmur Maalesef. var. Neredeyse ilk 15 gün hiç yağmur görmedim ama bu binaların altına yapılan kaldırımların neden olduğunu anladım. Çünkü demek ki böyle durmayan yağmurlar sürekli tekrarlanıyor şehrin veya ülkenin yapısından ötürü. İkinci olarak bir tık pahalı ama asgari ücreti yüksek. Buraya gelmeniz çok zor. Sorduğum her insan buraya gelmek için bir davetiye almanız gerektiğini söylüyor. Vize süreci için mi? Çalışma Aynen. vizesi. Çalışma için aynen. Davetiyesiz buraya gelemiyorsunuz. Mesela bir İspanya'ya gittiğin zaman orada 3 yıl 4 yıl geçirince sana bir oturma izni veriyorlar. Burada vermiyorlar. Aa, onu bilmiyordum Davetiyesiz olmuyor. Bura çok zor o bakımdan. Yani bura Çin'in küçüğü. Birazcık hani Çin'in demokrat olan versiyonu diyebiliriz arkadaşlar. Teşekkür ederiz tüm bilgiler için. Biz seni daha fazla tutmayalım. Olur mu? Ben buradayım. Görüşürüz. Alperen'e selam verdik, muhabbet ettik. Akşamın ilerleyen saatlerinde şu an her ne kadar araba geçse de sokaktan Belli bir saat sonra trafiğe saat kapalıyor. 6'dan oluyor. sonra trafiğe kapanıyor ve sadece yayaların ilerleyebildiği bir sokak haline geliyor. Biz de mesela tam olarak şu sağdaki ikinci direkte tam direğin Şu önünde ablaların iki müzik tane- yapıyorduk. Burada da bir sürü seyyar satıcı var görüyorsunuz. Bu ablalarım, abilerimin hiçbiri burada lisans alarak yapmıyor bu işi. Hepsi izinsiz bir şekilde yapıyor. İzinsiz yaptıkları için de sürekli polisler burada geziyorlar ve polis gördükleri an hepsi kaçışıyor. Biz mesela abladan şey almıştık, ekmek arası bir şey almıştık. Tavuk. Bizi çağırdı, şuraya kadar gittik, orada yaptı. Sonra polis gidince hadi gelin diye geri buraya getirdi mesela. Çok garipti Ama polis ya. bazen mesela şey oluyor. Burada mesela seyyar satıcılar bazen stand açıyor. Polis geliyor abi. Polis geldiğinde toplayamamış oluyor. Polis görmezlikten gelip devam ediyor yoluna. Yani bekliyor orada sağda solda. Anlayışlılar bence. İyi mi kötü mü bilmiyorum ama bence güzel bir şey bu kadar göz yumması Ama polisin. çok temiz para kazanıyor. Fena, darphane gibi basıyorlar. Hele bir de Yani- gecenin ilerleyen saatlerinde çok fena. Asıl sokağın kalbi de burası. Şurada da Çünkü- bir sıramız var. Görüyorsunuz biz de birazdan bu sıraya gireceğiz. Bu sıranın ne olduğunu da birazdan anlatalım. Şimdilik sürpriz olsun. Gel nereye girelim, ne yapalım istersin? Nereye girelim? Şu caddeyi de gösterelim. Burada fıstık Giyim, da çok her şey var. üretildiği için taze fıstık her yerde rahat bir şekilde Şu görebiliyoruz. şekilde satıyor mesela abimiz. Hello. How much? 300, 500. Aa, dört içi tane siyah mı? çıktı. Your broker peanut, special peanut. Your no, your all eat, your body, your heart, your liver. okey. Your only Taiwan. Bu sadece Tayvan'da yetişen bir fıstıkmış. Şu şekilde Bir şey siyah söyleyeyim siyah. mi? Çok güzel. This is normal, right? Original. Or Kabuğu şey yapmıyor. Ama kavrulmuş. Evet. Thank you so much. Thank you. Verme Tadı, dedim. tadı böyle biraz daha şey bunun. Yumuşak. Lezzetli bir, güzel kavrulmuş bir fıstık lezzeti var. Sıra azalmış biraz daha. Dedik bekleyelim. Bubble tea'ler ilk kez Tayvan'da çıkıyor. 1980'lerin başında çıkıyor ve hala günümüzde oldukça popüler ama iki şehir hala bu konuda tartışıyorlar. İlk biz bulduk diye. Ama asıl çıkan yer Taichung'da çıkmış. Taichung'da buradan 1 saat uzakta. Evet. Şu an bizim aldığımız yerde bu ilklerden birisi. Bu arada biz farklı noktalarda da denedik gerçekten burası farklı mı diye ve biz diğerlerini gerçekten beğendik. Hiçbir şekilde burada içtiğimizdeki lezzeti değildi. bulamadık. Biz yaklaşık Türkiye'de bir 5-6 yıldır falan biliyoruz. Vesileyle biz de 2 yıldır biliyoruz adam akıllı. Patlayandı. Türkiye'dekiler böyle dışı şeffaf, içerisinde su falan vardı. Çok farklı ama buradakiler aynı jelibona çok benziyorlar. İçerisinde çay varmış, süt veya süt tozu varmış.
Süt tozluyu denedik biz, rezaletti bu arada. Evet, kötü oluyor ama sütte de çok yoğun bir süt tadı oluyor. Çünkü buradakiler cidden sütün hakkını vererek katıyor. Öyle az bir şey katmıyorlar. Buradaki daha bir farklı aromaya sahip ve bubble'ları daha büyük, yoğun geldi bana. Buradakiler bir de ekstradan şey yapıyor üstüne. Lotus bisküvisi ufalıyor. Onu da pürmüzle yakaraktan böyle karamelize bir tat mı oluyor? Brown sugar, esmer şeker. Üstündeki esmer şeker Esmer mi? şekeri Ben döküyorlar onu ve lotus bisküvisi sandım. benziyor. O da vardır belki, benziyor. Bizim alacağımız şu. Kahverengi şekerli bubble tea diye geçiyor. Tanesi 120 Tayvan doları. Burada ekstradan şu şekilde bao dedikleri bir mantı var. Biz bunu daha önce Malezya'da denemiştik. Çok güzeldi. İnşallah ilerleyen bölümlerde burada da tekrar deneyeceğiz sizlerle. Burada ekstradan onun da bubble'lısını yapmışlar. O biraz işin cılkını çıkarmak oluyor ama yapmışlar. Thank you. Hediye de veriyorlar Her gelişimizde farklı hediye veriyorlar. Gösterir misin? ve aynı you. zamanda da bunlardan da Eğer alabiliyoruz. takip edersen de bunu veriyorlar. Aynen. Bunlar da sticker. Evet, bubble'lar burada. Sıvı garip gözüküyor değil mi? Burada da mochi gibi döverek hamurunu burada yapıyorlar. Ardından o yuvarlak hallerini de şu şekilde yapıyorlar. Bak burada da yapılmış hali var hatta. Aynı zamanda demin Ali anlattı size. Bunlar normalde domuz etiyle yapılıyor. İçerisinde bubble tea'li olanlar da varmış. Bubble olanlar. Ama biz denemeyeceğiz. Thank you. Thank you. Şuradan üstündeki o pürmüzlenme muhabbeti de burada. Kahvemsi bir şeye de benziyor. Esmer şeker, yoğun kavrulmuş. This is only brown sugar. Thank you. Bakın çok tatlı. Bu da çok güzel ekstradan bir aroma katıyor. Ben seviyorum bu pürmüz tadını. O yanmışlık tadını. Haydi içelim biz de. Biraz geriye git istersen çünkü onları rahatsız etmeyelim. Karıştırıyorum. 谢谢個左手邊。 Çok iyi ya. Harbi mükemmel. Ben ilk daha içemedim ama olsun. Beğenmedin mi? Birazcık soğuması lazım. Bence her türlü çok güzel ve kesinlikle içtiğim hiçbir bubble tea'ye benzemiyor. Reklam değildir ama gelirseniz de burada da denemeden gitmeyin. Bak bunlar da buranın lokal tatlıları sanırım. Gösterir misin? Ne olduğunu bilmiyorum ama ilerleyen Böyle süreçte gibi. inşallah onları da deneyeceğiz. Denenebilir her şeyi Denemeyi- deneyeceğiz. Sokakta her şey var, her şey. Buradaki seyyar satıcılar daha güzel. Ben böyle bu standları sevmiyorum. Meyvelere baksana. Gel. Bak mesela 100 gramı 35 diyor. Acaba neymiş? Ablam burada kesip böyle meyve tabağı oluşturuyor sana. Şimdi şuralarda birkaç böyle hediyelik eşyacılar falan var. Ufaktan oradan da size biraz gezdirelim istiyoruz. İçeceği değiştirmişsin, lokasyon değişmiş, devam kanka. Olsun beni nasıl uyuyorsunuz? Vallahi içecek değişti. Ne içiyordum ki ben sen geldiğin zaman? Ne içiyordun? şey içmiyordum. İçmiyordun sanırım, bilmiyorum. İçmiyordum. Kendi kendime düşündüm hatırlıyorum çünkü. Az bir şey kaldı kanka, biz bitirip geliyoruz Biz tamam mı? halledin gelin buraya. Ben buradayım zaten. Burası sefir oldum ben. Tamamdır. Şu an böyle çok hoşumuza giden bir magnet de hala bulamadık burada. Arıyoruz ama yok. Bizim sevdiğimiz bu değil. Bir tane daha vardı. Fiyatlar hep 85 dolar. Böyle hediyelik eşyacıdan hediyelik eşyacıya fiyatlar çok değişiyor. Bilginiz olsun burada. 150'ye satan da var. 80'e satan da var. 50'ye satan da var. Aa, burada bitmiş onlar. Bakın şöyle büyükleri falan da var. Bu güzel değil ama. Aa bak gel. Ne yapıyorsun aşkım? Gel. Var mı? Magnet mi arıyorsun? Orada var. Böyle güzel şeyler de var. Evet. Durum bu şekilde arkadaşlar. Zimen Street'i de gösterdik az çok. Fakat bugünkü videoda size burayı değil arkadaşlar, başka güzel şeyleri anlatacağım. 2 tane Türk kardeşimiz geldi, dünyayı geziyorlarmış. Bana mesaj attılar, dediler ki abi biz bir çiftiz, işte yeni evlendik, dünya turuna çıktık, müzik çalarak dünyayı geziyoruz dediler. Seninle görüşmek istiyoruz. İyi dedim, o zaman ben geleceğim, sizi bulacağım. Onlar da bu bölgedeymişler. Onların hikayesini paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Neden geldiler, nasıl geziyorlar, çılgınlar mı, nedir onların hikayesi? Bakalım neler anlatacaklar. Hep beraber bugünkü videoda izleyeceğiz. Şu civarda bir yerlerde müzik yapıyorlar. Ama neredeler? Buldum arkadaşlar, buldum. Bakın burada kardeşimiz müzik yapıyor. Ama şu taraftan da acayip ses geliyor ya.
Bakın Türk bayrağımız burada. Selamlar. Ne yapıyorsun? Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Merhabalar, ne haber? İyi de abi. Dünya turundayız eşimle birlikte. Hatta eşimi arayayım ben gelsin. Vallahi ara da gelsin. Ara gelsin. Bu arada şey diyeceğim. Burası biraz kalabalık ya. Çok fazla da ses var. İsterseniz sakin bir yere gidelim. Tabii çok iyi olur. Hemen ben Ali'ye arayayım. Tamam. Arkadaşlar şöyle yapacağız. Şimdi burada acayip ses var. Ben arkadaşlarla güzel bir yere gideyim. Onlara bir yemek söyleyeyim. Yemeğimizi yiyelim. Bir taraftan da sohbet edelim. Ali karşı taraftaymış. Burada bir tane işte market var. Marketin üst katında bir yerlerde editing yapıyormuş. Şimdi ben burada röportaj yaparsam, anlatırsa hikayelerini güme gidecek. Çünkü şurada canlı müzik yapan bir çılgın var herhalde. Bateri mi çalıyor? Ya normalde bu kadar sesli olmuyor. Evet. Hafta sonu olduğu için çok kalabalık. Evet. Sanırım konser tarzında bir şey yapıyor. Anladım. Sıkıntı yok. Sürekli böyle olmuyor. Dünyayı geziyorlar. Bu işlerde para var mı? Bir onları öğrenelim. Ondan sonra bakalım daha bize neler anlatacaklar. Hadi sessiz bir yere gidiyoruz. Orada devam edeceğiz. Dostlar Rıfat abiyle muhabbet edeceğiz de bırakmıyorlar muhabbet edelim. Şimdi Abi, daha evet. yeni geldik yanına. Rıfat abiyle herkes fotoğraf çekilmek istiyor. Seni bayağı seviyorlar abi ya. Abi seviyorlar. Onlar bir sene sevdik ya. Bizim eşimiz bunlar. Evet arkadaşlar. Şimdi sohbetimiz başlıyor. Az önce Ximending'deydik. O size gösterdiğim ya, o bölge çok da güzel bir yerdir. Tayvanlılar çok severler. Biz de çok severiz ama o neydi ya o ses? Çok kalabalıktı ya. Çok kalabalıktı. Şimdi burada bir tane parka geldik arkadaşlar. Ali ve Vesile ile biraz muhabbet edeceğim. Çünkü çok merak ediyorum. Sağ olun, bana mesaj attınız. Eksik olmayın. Biz teşekkür ederiz abi Ne bize demek? cevap verdiğin için. Ne demek? Yani zaman çok yoktu, kusura bakmayın. Yani keşke çok zaman olsa, sizlerle vakit geçirebilsek ama çoluk çocuk olunca kolay değil. Şimdi arkadaşlar olaya gelelim. İki tane çılgın düşünün. Genç. Evleniyorlar. Az önce biz yemek yedik. Orada ben biraz hikayeyi dinledim. Çok güzel hikayeler var. Evleniyorlar ve yeni evliler. 2 sene olmuş. 2 sene oldu, sene evet. yeni. Ben şimdi 10 senelik evliyim. Ve diyorlar ki dünyaya gezelim. Ve arkadaşlar alıyorlar o handpen'i. Sivrikonlu kafana. Tak! Vurdum mu acaba? Vuramadım. Kafaya sivri konu. Ve müzik yaparak hem hayatınızı kazanıyorsunuz hem geziyorsunuz. Bir anlatın bakalım, hangi rüzgar sizi bu gezme olayına attı? Şöyle dostlar, ben daha öncesinde Türkiye'deyken, üniversite okurken Türkiye'de otostopla geziyordum. Tek başıma da dünya turu yapmayı denedim ama zor. Tek başına yaparken en ufacık bir motivasyon kaybında seni destekleyen kimse olmadığı için geri dönmen kolay oluyor. Evet. Keza ben de aynı şekilde pes ettim ve döndüm. Sonrasında üniversite bittikten sonra iş hayatına atıldım her Türk genci gibi. İşteyken ama aklım hala gezmedeydi. O süre zarfında Vesile ile tanıştım, arkadaşlarımın vesilesiyle. Vesileyle tanıştım, vesilesiyle. güzel. İşler biraz ciddiye bindi, evlenmeye doğru gittik. Bu süre zarfında ben Vesile'ye dedim, benim bir dünya hayalim var, sen de istersen bunu bir deneyelim. Yapamazsak döneriz. Evet, en azından Şeklinde. denemiş olursunuz. Evet, Mantıklı. en azından Vesile de sağ olsun beni kırmadı. Birlikte çıktık dünya turuna. Sonrasında biz böyle bir karar verdiğimiz için dedik ki ev eşyası almayalım. Biz evlendikten sonra ev düzmedik, eşyalı bir eve çıktık. 6 ay kadar Türkiye'de kaldıktan sonra ilk başta İran'a gittik. İran'dan sonra dedik oluyor, yapabiliyoruz. Sonra Gürcistan'a gittik. Onun ardından Balkanlara gittik. Balkanlarda da hani az çok artık bazı şeylerin neyi yapıp neyi yapmayacağımızı çok iyi anladık. Hani mesela 15 kilo falan yük azalttık. Onun haricinde 15 kilo az da değil ha. evet, fazla. onun haricinde Çok iyi mesela ya. bilgisayarımız yoktu. Bilgisayar mesela çok ihtiyaçmış. Onu anladık edit için. YouTube editleri için. Tabii canım, bilgisayarsiz gizemezsiniz, Evet. o da Telefonla önemli. yapılır falan. Yok, kavanoz evet. dedik de deneyimledik. Telefonla- Eksiklerimizi, artılarımızı gördük. Telefonla şöyle olur, yani bizi izleyenler mutlaka gezmek isteyenler veya bu tarz işlerle uğraşacak arkadaşlar da vardır sosyal medya için. Arkadaşlar Reels çekiyorsanız eyvallah, telefon 10 numara ama biraz YouTube olayına giriyorsanız şu kamerayı alacaksınız. Evet. Onlar için de belli bir şekilde para mecburen ödeyeceksiniz ve de bilgisayar şart.
Sonra o işleri yani mekanizmayı, elektronik ortamı Aynen. ayarladınız. Artık her şeyi düzdük, uzaklaşabiliriz dedik. Evet. Dubai'ye uçtuk. Dubai'de çok az kaldık. İstediğimiz hafta, gibi birkaç gün olmadı kaldık. aynen. Niye? Sokak müziği bayağı sorun yaptılar Dubai'de orada. biz yine bizim bu arada şunu atladık onu söyleyelim ufaktan. Ben o Makedonya'ya geri döneyim. Makedonya'ya gittiğimizde bizim çok bir bütçemiz yoktu. Hani ilk uçuşumuz Makedonya'ydı. Cebimizde 30 euro gibi bir para vardı. 30 euro ile çıktınız Evet. ha. Evet. Yani şöyle Bayağı Kendimize güveniyoruz ama o yüzden. Para kazanacağız. Kazanamazsak da kredi kartımız vardı. Alırız Aynen. bir uçak biletini 3-4 bin En neyse. sonu en kötü döneriz. Türkiye'ye Evet. döneriz orada bir şekilde tekrar düzene oturturuz dedik. Evet. O yüzden ekstra bir birikimle çıkmadık. Orada da Yürüye hatta şey akulum oldu. dedi Allah bize orada. O da güzel, o da güzel. Makedonya'ya indik. Sabah oldu. Sabah merkeze indik. Biliyorsunuz orada bir Türk çarşısı var. Valla ben bilmiyorum arkadaşlar. Makedonya'ya hiç gitmedim. Orada işte Sonra? turistik bir sokağa gittik. Açız, yemek yemedik daha. Evet. Yanımızda 30 euro var dedim ya. Dedim ben Vesile'ye sen burada dur. Ben bir para bozdurup geleyim 10 euroya en azından bir yemek yiyelim sonra yapalım ne yapacağımıza bakalım dedim. O sırada da Vesile beni beklerken müzik aletini çıkarıyor. Tıngırdatıyor ama Rastgele, bilmiyor. Rastgele tuşlara basıyor. kendince. Ben gelene kadar birkaç Bir arkadaş sağ olsun attılar, para bir atmışlar. hafta boyunca yani bütün masrafımızı karşılayacak şekilde. Sen yemek almaya gittiğin anda sen köşeye döndün. Exchange Aynen. ofisine gittim ben 10 Aynen. euroyu Ha, bozmak geri için. bir geldin. Sen de kaç Aynen. para? Vesile zaten kazanmış. Ne kadar vardı sende o arada? Bir hafta bizi götürecek yemek parası çıktı orada. Çok iyi ya. Biz o bozdurduğumuz 10 euroya hiç dokunmadık. Aynen. Hatta geri dönerken tekrar euroya çevirdik Evet. exchange'den. Bu arada şey de mantıklı arkadaşlar. Yani sizin gezinizde yakından başlamak, önce bir kendinizi denemek. Evet. İran olması, Makedonya olması ki Makedonya zaten biliyorsunuz yani eski Osmanlı Türk- evet, Evet. yani çok bize yakındır. Onlar da güzel. Bir de adımları bilerek atmak lazım. Çünkü bir anda hani ben dünyayı gezeceğim deyip bir anda Latin Amerika'dan başlamak insanı Çok Evet. zor. zorlar. Çünkü bazı ülkeler ciddi anlamda tehlikeli. Bazı ülkelerde hani Tayvan gibi değil. Birazdan Tayvan'ı da anlatacağız ama hani o kadar güvenlik iyi olmadığı için sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani sonuçta 2 tane genç arkadaşımız geziyor. Biraz da dikkat etmek lazım. O sonra tamam Makedonya'da paralar başladı kazanmaya. Dediniz ki bize güven geldi. Sonra Dubai mi yaptınız? Orada tüm Balkanları gezdik. Ha Balkanlar bitti arada. Evet. Evet, Balkanların hepsini gezdik. Bu süre zarfında ilk Makedonya'da biz bileklik ve resimle çiziyorduk Vesile resim Anladım. öğretmeni olduğu Evet. için. Sonra Makedonya'dan çıktık, Arnavutluğa girdik. Arnavutluk'ta dedik ki müzikle yapılabiliyor, müzikle devam edelim. Oradan sonra full müzik yaparak devam ettik sürece. Çünkü- Sadece sokak müziği yaptık. Bileklik falan hani zor olur ya. Para Evet. al et değil mi? Hani Ya sürekli polis bir böyle insanlara laf atman gerekiyor. Bazen polis geliyor, sıkıntı çıkarabiliyor. O yüzden onlara hiç girmek istemedik. Müzik biraz daha masum kalıyor onların Anladım. yanında. O yüzden müzikle devam ettik. ve şu anda sırtınızda bu Kaplumbağa gibi. kaplumbağa işte. gibi. Evet. Kaç kilo bu arada ben hiç ona bakmadım. Çantasıyla birlikte 8, 8 kilo. Ve arkadaşlar şunu söyleyeceğim size. Ben yemin ediyorum ilk defa bugün sizi gördüm ya. Sizin eşyalarınızı görünce şaşırdım. Eşya yok neredeyse. Yani sırt çantanı görünce dedim ya başka çantanız var mı? Bir tane sırt çantası düşünün arkadaşlar. Oh ve bir tane de handpan. Bu arkadaşlar. Sonra sordum ben dedim ki nerede kalıyorsunuz? Onu da sen anlat. Şu an tam bulunduğumuz noktada Burada kalıyoruz. kalıyorlarmış ya. Parkta yatıyorlarmış. Ya nasıl oluyor bu? Dışarıda kalıyorsunuz direkt. Ya biz Türkiye'deyken Ali ile hafta sonları sürekli farklı şehirlere kampa gidiyorduk. Evet. Dedik ki yurt dışında yani neden yapamayalım? Güvenli bir ülke ise yapıyoruz. Ama güvenli Ha. olmayan ülkelerde yapmıyoruz. Daha çok couchsurfing falan. Anladım. Onları da tercih Tayvan'da ediyoruz. olur. Ama Tayvan'da olur. hostellerde de illa kendi kaldığımız yerler var. Anladım. Yok Şu an değil. 21 ülke gezdik. 21 ülkenin kaç tanesinde kamp yapmışızdır? Malezya'da yapmadık. Tek Malezya'da çadır kurmadık. Onun dışında gittiğimiz her ülkede Aynen. çadır kurduk. Ya hiç korkmuyor musunuz? Hani birisi gelir çalar mı falan hani Yo aksine hiç korkmuyoruz. Niye korkmuyoruz? Yaptığımız yerler zaten burası biliyorsunuz merkezi bir yer. anladım. Artık kamera var, güvenlik var Evet. bir şekilde. O yüzden şimdiye kadar hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadık Allah'a şükür. Şimdi 21 ülke dedin. Tamam Balkanları gezdiniz. Bu arada tabii arkadaşlar pasaport biliyorsunuz. Türk pasaportları öyle her yere pat diye gidemiyor. Ve mecburen sizin gittiğiniz ülkelerin vize istemeyen ülkeler olması lazım değil mi? Hani Schengen bölgesine Kolay olanlara yine gidiyoruz. Schengen'e Yani başvurmadık henüz de. Mesela Vietnam'a gittik. Vietnam'da sıkıntı yok. Aynen. Burası da kapıda vizeliydi. Zaten kolay burası. Laos, Evet. Kamboçya o şekilde. Aynen. Oralar da doğru Kapıda vizeliydi. vizeliydi. Dubai'yi aldık Arap Emirlikleri'nde. Orası alması kolay. Orası da kolay. Yani genelde Aynen. biz şu anda hani daha işin başındayız. Her Anladım. ne kadar 21 ülke gezsek de kolay girilebilir ülkeleri tercih ediyoruz. Anladım. Peki Tayvan hani tamam Asya. Bir anda Tayvan nereden aklınıza geldi? Bu civarı hepsini bitirmek istedik o yüzden. Kore'ye Yani- gittiniz. Evet, Japonya'ya Kore, gittik. Japonya'da gidildi. Hong Kong, Hong Macau. Kong, Macau, Malezya, Singapur, Kamboçya, Laos, Tayland. Vietnam,
Tayland saymadığımız kaldı mı? Herhalde kalmadı. Bayağı yani Güney Asya'yı bayağı bir gezmişsiniz. Evet, evet. Şimdi soracağım ciddi söyleyin ama Güney Asya'da sizi ulan bu ülkede yaşanır be. Allah be. Japonya. Neresi Japonya. diyorsun? Yaşar mısın dedim. Evet. Japonya diyorsun. Sen neresi Benim de diyorsun? Japonya. Neden Japonya? Doğası çok güzel. Yemekleri Türk yemeklerine yakın. Yani aç kalmazsın Japonya'da. Evet. Mesela Tayvan da güzel ama Tayvan'da bazen yemekte Evet, yemek sıkıntı kültürü yaşayabiliyorsun. biraz Kültür bir kötü tık buranın farklı. abi. Sence nasıl? Ya ben buranın yemek kültürünü seviyorum. Benim için bir sıkıntı yok. Çin kültürünü, yemeklerini seviyorum ama yemek olarak şöyle dersen, hijyen olarak dersen Tayvan hijyen olarak Japonya'dan daha aşağıda kalıyor. Evet. Değil mi? Ama burası da hijyenik yine de. gene hijyenik. Ama tabii ki Vietnam vesaire Tayland'la o Mayland'la kıyaslanamaz. Ben Japonya ile kıyasladığım zaman Japonya'nın yemek kültürü daha böyle bir bize yakın olabilir. Ama ben Çin yemeklerini çok sevdiğim için hiçbir şekilde ben burada sorun yaşamıyorum. Bana sorarsan Japonya gezmek için inanılmaz güzel. Çok güvenli. Zaten hani efendiliklerini, o hani insanların o hani vardır ya erdemlisini, toplum onu söylemiyor. O zaten en üst seviyede örnek alınacak bir ülke Japonya ama Tayvan, bugün sen çok güzel bir söz söyledin yemek yerken. Ne dedin? Tayvan'da samimiyet var. Evet, evet. Ben Tayvan'daki şeyi çok seviyorum. İnsanların o yakınlığını çok seviyorum. Japonya'da çok aşırı derecede iş yükü var. Evet. O beni gittiğim zaman Japonlar adına üzülüyorum. Çünkü aşırı derecede çalışıyorlar ya. Robotiklik var biraz. Onu ben fark ettim ama gezmek istiyorsanız arkadaşlar ve bütçeniz de varsa Japonya sizi kesinlikle mutlu eder. Ama gelin biraz Tayvan'ı konuşalım, Tayvan'ı. Şimdi siz Tayvan'da bayağı bir gezdiniz. Anlatın bakalım Tayvan. Abi, Tayvan'ı sen Tayvan'da anlat üç- bence. Ya ben Tayvan'ı hep anlatıyorum ama ben zaten Tayvan'da yaşıyorum. Ben sizin gözünüze az da olsa biraz Tayvan'ı duymak isterim. Biz 3 haftadır Tayvan'dayız dostlar. 3 haftada en kuzeyine de gittik. Güneyde şu an Taipei var en güneyimizde. Evet. Hepsinde gezdik. Hepsinde de ayrı güzellikler gördük. Şöyle insan olarak ben daha çok güzellik gördüm. Otostopla geziyoruz biz gittiğimiz ülkelerde zaten. Burada da her ülkede otostopu şeyden dolayı da çekmeyi seviyoruz. O ülkenin kültürünü daha yakından tanıyabiliyorsun. Evet. Her kültürden, her seviyeden insanla karşılaşabiliyorsun. Burada da onu çok güzel deneyimledik. Burada Alişan Ulusal Parkı var. Daha böyle güney taraflarda arkadaşlar Dağın çok güzel bir Ama park. bir biraz yerde. ortada kalıyor. Tayvan'ın bir tık ortasında kalıyor. Evet. Orada otostop çektik biz. Tam aşağı kısma gidecek olan birisi durdu. Biz dedik ki yol üzeri bizi hani koyar mısınız? Birkaç Müsait bir yerde kilometre bile bırakın. olur dedik biz. Bizi tam ekstra 3 saat yaparak gideceğimiz noktaya kadar bıraktı. Yukarıya doğru çıkacaktık biz. Hani evi aşağı tarafta olmasına rağmen 3 saat gitti, bir de 3 saat geri döndü. Ekstra 6 saat yaptı bizim Sadece için. bizim Ve yanında çocukları varmış. Yani Evet. böyle bir şey çok zor denk gelir. Hani Tayvanlılar gerçekten çok iyi insanlar. Hatta son günlerde internette de dolaşan bir video var. Bir Tayvanlı Türkiye'ye gidiyor. Yanlış hatırlamıyorsam Elazığ taraflarında bu arkadaşımızı misafir ediyorlar, misafirhaneye götürüyorlar, para almıyorlar. Yani bu tarz şeyleri yurt dışında da yaşayabiliyorsunuz. Ben çok sevindim tabii bir Türk olarak. Bir Tayvanlı Türkiye'ye gitmiş, çok güzel ağırlanmış, Evet, motosikletli bir arkadaş. Hatta ben onunla sözleştim. Tayvan'a geldiği zaman önümüzdeki aylarda onunla bir video çekeceğim. Mesela siz de onun benzerini Tayvan'da yaşamışsınız. Evet, çok Yani birisi güzel. sizi Bu alıp sadece bir tane gezdirmiş. değil. Bunun dışında çok güzel başka otostop deneyimlerimiz de oldu. Ya bize yemek Ya ikram sürekli edenler bir şey, oldu. aynen ikram etmeye çalışıyorlar. Tayvan'da öyle şeyler var değil mi? Evet. Çok güzel. Ben sizin Tayvan'da keyif aldığınızı çok yani duyunca çok mutlu oldum. Bir de para da kazandınız değil mi? En Evet. azından burada çok fazla polis de sizi şey yapmadı. Hani darlamadı. Darlamıyor müzik yaptığımız için. Müzikte rahat. sıkıntı yok. Peki bir şey merak ediyorum ben. Şimdi geziyorsunuz, yaş da genç. Hedef ne? Ne olacak? Yani ne yapmak istiyorsunuz? Ya şu an hedefimiz sosyal medyalardan daha iyi bir gelir elde edip en azından ne bileyim kamp yapmayız ya da otostop yapmayız. Daha lüks Anladım. gezmeyi hedefleme. Ama hedefimiz gezmek yani. Evet. Hayatınızı gezerek mi kazanmak istiyorsunuz yoksa bu sadece mesela bundan 3 sene 4 sene sonra bu sadece sizin için biz gezdik belli bir para kazandık ama artık bizim zamanımız geldi bir yerde iş bulalım mı yoksa siz bir gün Ya bunu işte- şeye mi çevirmek istiyorsunuz? İşte İşe mi onu çevirmek aslında istiyorsunuz? yolda bulacağız. Anladım. Yolda Kervan yolda kendimizi düzülür. Evet. bulmak Bir istiyoruz. de bizim şu an YouTube kanalımız var zaten. Burada içerik yapıyoruz biz. Gezi içeriği yapıyoruz ama aslında gezi içeriğinden ziyade biz günlük vlog modunda biraz da kendi deneyimlerimizi aktarıyoruz. Evet. O yüzden ileride mesela sallıyorum 5 yıl sonra bizim fikrimiz değişti. Ne oldu? Örnek veriyorum. Belki Türkiye'de bir dağın başında ev yapacağız, onu paylaşacağız. Böyle Anladım. bir şeye de dönebilir. Anladım. Sabit bir noktada ilerlemiyoruz. Hani biz nereye gidersek kanalda o yöne doğru çevirip devam edeceğiz videolarla, içeriklerle. Yol- Hedefimiz o şekilde. Yol bizi nereye götürürse Evet. diyorsunuz. Yani şu anda çünkü bazı hani çok fazla plan da yapamıyorsun hayatta. Mesela ben Tayvan'a geldiğimde ben burada 20 seneye yakın kalacağımı bilmiyordum. Evleneceğimi, burada çocuğa sahip olacağımı da bilmiyordum. Ama amacım Tayvan'a gelip burada okumak, bir şekilde burada iyi şeyler yapmaktı. Derken önüme televizyon şansları çıktı, ünlü oldum vesaire vesaire derken bir baktım burada 20 sene olmuş.
Hatta bana soruyorlar Rıfak, hani 20 sene kalacağını hayal ettim mi? Etmedim. Sizin için de olur. Belki de Biz 4-5 bir sene hafta sonra. sonrasını bile göremiyoruz abi şu anda. Evet. Hiç korktuğunuz bir şey olmuyor mu? Yani mesela neden çok korkarsınız bu tarz gezileri yaparken? Gittiğiniz olduğunuz ülkede hastalıktan mı korkarsınız? Yoksa ne bileyim hani biraz belki saçma bir soru gibi oldu ama hani gittiğiniz ülkede sizi en çok korkutan ne oluyor? İklimden mi Abi, korkarsınız? Ya biz sınırda çok sorun yaşıyoruz sürekli. Sebep? Ya Bilmiyorum, hep sürekli pasaporttan bir dolayı şeylerden- evet o çok bazen geriyor 3. bizi. sınıf vatandaş muamelesi görebiliyoruz. Hadi Mesela ya. Sırbistan'a 3 kez reddedildik. Sınırdan reddettiler bizi. Sınıra geliyorsun almıyorlar ha. Ve red Evet. sebebimiz de şuydu, sandaletliydik, ikinci bir ayakkabımız yoktu, red sebebi buydu. Allah Allah. Ve yanımızda da almamak yeterli için miktarda almadı. nakit vardı yani. Evet. Türk pasaportunu gördükleri için mi yaptılar sizce? Sırbistan'da bence onu yaşadık yani. Irkçılık mı gibi? Irkçılık var, Evet. evet. Hadi ya. Bosna Hersek'te bile çok ırkçılık. Hadi ya, ben yaşıyorlar. Bosna'ya Vallahi. gittim de hiçbir sıkıntı yoktu. Mostar falan Ya çok biz kısa biraz gezdim. da sokak müziği yapıp biraz da hani Ha. şey olduğumuz için bize o tarz insanların gelme olayı artıyor. Tabii normal turistik gittiğinizde bunu muhtemelen yaşamazsınız. Anladım. Ama biz biraz daha gittiğimiz ülkede Ama uzun da kalınca restoranda bunları da- deneyimleyebiliyoruz. Restoranda da mesela orada da çok kötü davranmışlardı. Mesela Hatta bir birisi restorana geldi, gittik. şey dedi bize. Mostar'da çarşıda biliyorsun orada çok fazla Ben Mostar'a restoran gittim, var. çok da severim, güzeldir ya. Kardeşiz falan diye konuştuk. Hayır biz kardeş değiliz dedi. Hostelde bunu Gerçekten yaşadık. böyle Hostel dedi. işletme sahibi bize bunu dedi. Aynen. Yüzümüze Bosna, söyleyin. Türkiye kardeş ülke falan dedik. Hani şey Mostar Köprüsü yıkıldığında Aynen. biliyorsun Türkiye'de destek oluyor Anladım. köprü yapımına falan. Oradan falan muhabbet açıldı. Mostar'la Türkiye kardeş ülke gibi seviyor birbirini falan Sinirlendi dedim. bayağı biz kardeş değiliz dedi. Hostelin sahibi bunu dedi Peki bu mesela. adam Bosnalı, Bosnalı. Sırp olabilir mi? Bosnalı Müslüman mı yoksa Sırp falan mı? Sırp da olabilir bilmiyorum ama Bosna Hersek Anladım, kimliği vardı anladım. yani. Oluyor ama Ya işte bize denk gelmişti olabilir. anladım. Ya Ama gene de çok güzel insanlarla da ya var karşılaştık. canım, o hep ama her yerde var. Ya Tayvan'da da çok iyi insanlar var. Türkiye'de de çok iyi insanlar var. Çok kötü leş insanlar da var. Ama inşallah güzel insanlarla Aynı karşılaşırsınız. ülkede, Aynen. aynı bölgede Mostar Köprüsü'nün hemen yanında mesela biz müzik yapıyorduk. Evet. Karşıda bir tane şarap dükkanı var. Biliyorum o tarafları. Şarap dükkanının sahibi her gün karşısında yapıyorduk. Bize hiçbir şekilde laf etmiyordu. Evet. Artı bize her gün ekstradan 10-20 euro para veriyordu. Alın bu bizden size Evet. destek Ha, olsun. anladım. Böyle güzelliklerle de karşılaştık. Mesela biz Aynı dinlemek toprak, için aynı şarapçıya bölge. oturuyorlardı falan. Anladım. Onlara da bayağı müşteri gelmişti. Yani adam bize sayemizde. para vermese de biz orada müzik yapacaktık. Evet. Ama işletme sahibi bize böyle bir kıyak Anladım. geçiyordu mesela. Oraya gidip eşyalarımızı koyabiliyorduk. Böyle güzel şeyler de yaşadık. Evet. Şimdi Tayvan'dan sonra neresi var? Filipinler inşallah. Ondan sonra Yok. Nasip, nasip. Nasip. Ya 2 hafta ötesini çok planını yapamıyoruz. Burada Çünkü mesela hava plan durumu da yaptık. çok değişiyor. Biliyorsun birkaç gün önce tayfun vardı burada. Tayfun olunca mecbur kaçtık, kuzeye kaçtık. arkadaşlar bir de komik bir olay var. Tayfun geliyor diyoruz biz şimdi Tayvan'da olduğumuz için. Hatta az önce arabada muhabbetini yaptık bunun. Şimdi şöyle, ben Tayvan'da yaşıyorum ya, Tayfun geliyor diyorum. Türkiye'deki arkadaşlar zannediyorlar ki şarkıcı Tayfun var ya, hadi yine iyisin, 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 o gelecek zannediyorlar. Sizin başınıza da bu gelmiş. Geliyor, Ya geliyor. musun, Tayfun kim, ne işi var Tayvan'da? Şunu bir anlatın ya. Bize de hep soruyorlar ya Tayfun kim? Niye gelecek Evet. oraya falan diye Ya soruyorlar. buranın hava iklimi biraz... Burası da çok haşin bir ülke aslında. Sürekli bir yağmur, fırtına, Oluyor şiddet, bazen. kıyamet olabiliyor bazen. Evet. Öyle olunca mesela onun da güzel yanı şu. Burada oluyor ama buradan 4 saat uzakta başka bir şehre gittiğinizde orası günlük güneşlik olabiliyor. Biz de o yüzden mesela kuzeye kaçtık. Orada tayfundan kaçtık biz biraz. Bir kuzeye gittiniz, sonra bir güneye gittiniz. Tayvan'da Aynen. işte bu Sanmun Lake'e gitmişler arkadaşlar, Kaohsiung'a gitmişler. Valla ben sizi tanıdığıma çok mutlu oldum. Biz de Hani çok gönül güzel. ister çok hikayenizi anlatalım ama en azından yani bu vesileyle bu vesileyle bir sizi, hikayenizi az çok insanlara paylaşmak istedim. Hani herkes bir yerlere gidiyor, herkesin bir farklı hikayesi var. Sizlerin de hikayesi umarım daha da güzel olur, daha da böyle gelişir. Belki bakmışsınız bundan bir sene sonra, belki 2 sene sonra hesaplar 100 binleri, 200 binleri geçmiş, aboneler artmış. Onlar da umarım gerçekleşir. Bizi izleyen arkadaşlara, içinde gezmek isteyenler varsa onlara birkaç öneriniz var mı? Şöyle gezmek istiyorsanız hiçbir şekilde maddiyat sıkıntı değil. Yolda kazanıyorsunuz. Hatta biz bunun birçok farklı yolunu denedik. İlk başta işte bileklik sattık. Vesile resim öğretmeni olduğu için karikatür resimler çiziyordu. Sonra müzik Fotoğraf aleti sattık. aldık. Evet. Bir ara mesela Malezya'da kaldığımız bölgede polisler sıkıntı yaptı müziğe. Sonrasında Instax kameralar var. Bu şipşak fotoğraf çıkarıyorlar. Onu aldık. 2 hafta onunla fotoğraf satarak gezdik Malezya'da. Yani birçok farklı yol var. Evet. Sadece hayal gücüyle alakalı. Yola çıkabiliyorsunuz. Biz konaklama olarak da çadırda kalıyoruz. Hani bazı insanlar şey diyor, işte konaklama, ulaşım pahalı diyor. Evet. Bu noktada da konaklamayı ucuza getirebiliyorsunuz çadırda kalarak. Ulaşımda da Farklı otostop, uygulamalar da kullanabiliyorsunuz. Couchsurfing gibi, Workaway gibi. bunlar da ücretsiz konaklayabileceğin Anladım. kültürel exchange
uygulamaları. Ama tabii gibi. gitmeden önce de arkadaşlar benim de size tavsiyem gideceğiniz ülkenin az çok biraz da öyle bir güvenli ülke olması Evet lazım. evet onları da Gidip de, araştırsınlar. gidip de kendinizi bir anda benim Kolombiya'nın öyle karanlık sokaklarına atıp oralarda maceraya kalkmayın. Çünkü sıkıntı olabilir. Olmayabilir ama yine dikkat edin. Evet. Söz sizde son olarak. Evet. Ne diyorsunuz? Ben ne diyorum? Neydi bir söz vardı ya. Hayat bir Hayat gün, bir gün, o da bugün. bugün. Gerçekten anı yaşamaya çalışıyoruz. Çünkü ya biz gerçekten Türkler olarak anda kalmıyoruz. Onu fark ettim. Sürekli bir Ya kafada geçmişi bir geçim düşünüyoruz kaynağı, ya bir da sıkıntı oluyor. ileriyi aynen. Geçimi falan düşünüyoruz ama anı yaşamak lazım. Gezmek, görmek lazım. Gerçekten hayat çok kısa. Yani mutlu olmaya bakın, gezmeye bakın derim. Değil mi? Çünkü ne demişler? Dünyada para harcayıp da sizi zenginleştirecek tek şey gezmek. Evet. Hani para harcıyorsun, zaman harcıyorsun ama döndüğün zaman farklı bir insan oluyorsun. Yeni yerlere Çok gidiyorsun. fazla şey katıyor gezmek. Değil mi? Çok Evet. güzel. Yani biz şu an 1,5 yıldır geziyoruz. Mesela Vesile'yle bunun birkaç gün öncesinde muhabbetini yaptık. Dedim ki Vesile hani 1,5 yıldır geziyoruz. Mükemmel şeyler öğrendik yolda. 1,5 yıl Türkiye'de kalıp sabit bir hayat yaşasaydık bu kadar değişip gelişebileceğine inanıyor muydun dedi diye sordum. Cevabını da Hayır kendin tabii ki tekrardan ver. de. Yani yolda gerçekten çok şey yani patlama oldu Değil mi? gezerken. Çok Ufkun güzel bir anda çok insanlarla genişliyor. tanıştık. Evet. Hani eskiden bazı düşünceler mesela hep bende sabitti ama artık öyle değilim. Çünkü fikirlerimi değiştirebiliyorum. Yeni şeyler deneyimleyebiliyorum. Yani o konuda bana güzel şeyler kattı. O zaman yolunuz açık olsun. Teşekkür Arkadaşlar kanallara abone olalım. Destekleyelim. Beni de destekleyin. Tayvan Adam kanalını büyütmeye çalışıyoruz. İnşallah sizlerin de kanalı benden de hızlı büyür ya. İnşallah ikimizde kocaman kanallar olur. İnşallah sağlıklı gezin, güzel gezin. Tayvan'ı tekrar beklerim. Bu videoyu da arkadaşlar bu vesileyle paylaşıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Hadi bakalım bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.